Selam. Bugün oyunculuk hakkında konuşacağız. Oyunculuk mesleği hakkında konuşacağız. Nasıl oyuncu olunur? Nelere dikkat edilmeli? Hangi kabiliyetlere sahip olmalıyız? Birçok aşama, bayağı bir soru var. Bana yıllardır kendi öğrencilerimden de sürekli gelen sorular var. Instagram'dan, sosyal medyadan çok fazla soru geliyordu. Tabii çoğu soru birbirlerine benziyor ve bunları birleştirmek gerekiyordu. Şu an karşımda bilgisayarda bir 10 tane falan soru var. Arkadaşlarım hazırladı, beraber çalıştım. Bunları cevaplayacağız. İnanın şu an ben de yeni görüyorum. Biraz doğaçlama olsun istedim. Hani hazırlanmadan. Çoğu kişi hazırlanıyor biliyorsunuz. O konular zaten ayrı. Adamlar ekranı karşısına alıp yani video izliyorsun. Kameranın bir tık yanına koymuş. İzliyor yani okuyor. Kafadan söylediğini düşünüyorsun da. Böyle daha keyifli. Hatırladığını söylersin. Unuttuğunu söylersin. İlk sorudan başlayalım. Daha doğrusu bunlar soru değil de yani oyuncu olmak isteyenlerin merak ettiği konu başlıkları diyebiliriz. Gözüm görmüyor. Eğitim ve eğitim programları, evet. Hangi eğitim yolları mevcut? Hangi okullar veya kurslar oyunculuk eğitimi konusunda en iyisi? Şimdi bu konu biraz derin bir konu. Şöyle anlatayım. Şu an ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da birçok, hatta İzmir'de farklı, özellikle Ankara'da birçok oyunculuk eğitimi veren yer var. Ama şimdi şöyle düşünün, şöyle anlatayım size. Mesela fizik bölümü okuyorsun. Ya da lisede eşit ağırlık, sayısal ya da dil bölümü okuyorsun. Oyunculuğun dışında başka bir şeyden bahsedeceğim. Ya da hayalinde bir meslek var ve dünyanın en iyi eğitim kurumlarından, en iyi e, hocalarından, en iyi öğretmenlerden eğitim aldığını düşün. Ama içinde yoksa bunu yapamıyorsun. O yüzden ilk önce içinizde olmalı. Yani zorlamayla olmaz bu işler. Bir de sanat çok farklı bir kavram. Yani sanat, ya bir kuşa niye uçuyorsun diye soramazsın. Kanatları vardır uçar. O yüzden kanatlarınız var mı? Bunu ilk önce keşfetmeniz lazım. İnsan ilk önce kendini keşfetmeli. Sanat böyle bir şey zaten. Heykeltıraş olmak, işte heykel yapmak, ressam olmak, resim yapmak, oyuncu olmak. Zaten oyunculuk, mesela şöyle bir şey var. Bakkalcılık, doktorculuk ya da manavcılık diye bir şey duydunuz mu? Değil mi? Bir şeyin sonuna cığcı eki geldiği zaman anlamını yitiriyor. Oyunculuk diye bir şey yok arkadaş. Ya popüler kültürün bir öğesi bu kelime, ama yani oyuncu olunur. Yani doktorculuk. Doktor olunur. Oyuncu da olunur. Oynarsın, sahneye çıkarsın, oynarsın. Bu konulara geleceğiz birazdan. O yüzden eğitimi düşünmeden önce, eğitimi düşünmeden önce insanın kendini keşfetmesi lazım. İlk önce kendini eğitmesi lazım. Çünkü oyuncu olmak, oyunculuk diyelim biz yine. Eğer daha doğrusu sanatla uğraşıyorsan, bir sanatçı olmak istiyorsan ya da ruhunda gerçekten sanat varsa, bu ruhla da alakalı. Sonradan bazı şeyler olmuyor. Olanları da görüyoruz zaten. 5-6 sene gidiyor, 3-5 sene gidiyor. Hocamın bir lafı vardı. Ben 20 senedir bu işi yapıyorum. 10 senedir de öğretiyorum bu işi. Hatta 25 senedir yapıyorum. Ve bütün öğrencilerim konservatuarı kazandı. Hepsi de sağ olsun hala arayıp sorarlar. Şöyle anlatayım. Birkaç not almıştım da onlara bakıyorum. İnsanın kendisini keşfetmesi gerekiyor. Ve bu iş, yani sanat gözlemle alakalı bir şey. Sen çok iyi bir gözlemci değilsen hayatta resim çizemezsin. Sahneye çıkıp bir karakteri canlandıramazsın. Hayatta hep birikimle alakalı. Yani sanat ve sanatçı birikimden gelir. Birikimle olur. Hayatı iyi gözlemlemekle, hayatı yaşamakla olur. Hayatı yaşayacaksınız arkadaşlar. Her şey eğitim değil. Ama eğitim şart bu arada bence. Şimdi isim vermeyeyim. Çok iyi kurslar var, çok iyi yerler var. 8 aylık, 6 aylık, 2 senelik, 4 senelik eğitimler var. Tabii ki Müjdat Gezen'inden Craft'ına bir sürü yer var. Popüler olan yerler var. Çok iyi hocaları da var. Çoğu da arkadaşım, hepsini çok severim.
Buralara gidebilirsiniz. Bir sürü yer var. Yani şimdi tek tek saymayayım. Bu ve benzeri bir sürü yer var. Bunlardan eğitim alabilirsiniz. Ama bunların dışında da gerçekten devlet konservatuvarı çok faydalı olur. Çok iyi hocalar var. Oradaki disiplin, oradaki eğitim, bunlara gidebilirsiniz. Ya şimdi şöyle bir şey, bazıları diyor ki işte hocam benim şeyim yok, yani param yok ya da durumum yok. Bazıları diyor ki ya bir de şöyle bir şey var. Eee, Mesela diyor ki ben işte şunu okuyorum ama bir yandan da 3 aylık eğitime gittim. Oyuncu olacağım. Ya arkadaş öyle 3 aylık eğitimle olacak iş değil bu ya. Yani bu kadar hafife almayın bu işi. Bu bir hobi değil. Bu bir meslek. İnsanlar bunları hayatlarına adıyor. İnsanlar bu işten ekmek kazanıyor. Bu işten çocuk yetiştiriyor, çocuk büyütüyor, ailesini geçindiriyor. Anlatabiliyor muyum? Bu bir hobi değil yani. Yani hem doktor hem şarkıcı. Gerçi bazı arkadaşlarımız var. Onları severek takip ederim. Şimdi pot kıracak bir şey söylemeyeyim. Yani şunu demek istiyorum esasında. Mesela şöyle bir örnek vererek söyleyeyim. Bir arkadaşımın arkadaşı vardı. Bir ortamda tanıştım. Dedi ki ya işte ben bilmem ne öğretmenliği bitirmiş. İşte bir yandan da 3 aylık eğitime gittim. Pardon, bir yandan da 3 aylık eğitim almayı düşünüyorum. Oyuncu olacağım. Okey git 3 aylık eğitim al. Yani 3 aylık veren yer kaldı mı artık bilmiyorum da. Ya bu 3 aylık 4 aylık bir şey değil arkadaşlar. Çok uzun bir konu. Bol bol kitap okumalısınız. Bu işin diksiyonu var, sesi var. Sesinizi iyi kullanmalısınız. Diksiyonunuzun iyi olması lazım. İyi Türkçe konuşabiliyor olmanız lazım. Hatta şu an ata biniyor olabilmeniz lazım. Yani ne kadar çok kendinize katarsanız bunlar da bir eğitimdir. Yani donanımlı olmanız gerekiyor. Şu an rakipler o kadar çok fazla var ki. Rakipleriniz yani yeni oyuncu olmak isteyenlerin herkesin şu an normal yıllardır bu işi yapan insanların da rakipleri var. Esasında herkes birer rakip. Ve şöyle bu eğitimleri, bu donanımları kendinize kattığınız zaman zaten 1-0, 2-0 maça önde başlamış oluyorsunuz. Ama eğitimin çok fazla faydası var. Bunu almalısınız. Mesela liseye giden öğrencilerim var. Onlar da diyor ki "İşte benim boş vaktim yok. Mesela sadece hafta sonları var. Okey okulun mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Lisedeyken okulun kendi e, tiyatro kursları var. Bunlara gidebilirsiniz. Hafta sonları yani maddi durumu yetmeyenler için yetenler zaten özel okula gidebilir. Yetmeyenler belediyenin kursları var. Belediyenin tiyatroları var. Buraya gidebilir. Hiçbir şey eğitim bile alaylı olarak, yani alaylı olmak da bir eğitimdir zaten. Oturup da sürekli bir sürü eğitime girip bir sürü bir şeyler yapıp bunları biriktirmek değil olay. Mesela şey vardır. e, Adam bir sürü kitap okumuş arabayla alakalı. Gerçekten de yani oturup motoru A'dan Z'ye söyler ama araba sürmemiş, bilmiyor. O yüzden sahneye çıkmalısınız. En büyük eğitim bu. Sahneye çıkıp tiyatro yapmalısınız. O tiyatro tozu denen bir şey var ya, dekor taşıyacaksın. O dekorun, taşımanın zevkini anlayacaksın. Yani çok kapsamlı bir şey. Ve şöyle de bir şey var. Mesela başka konularda da arkadaşlarla konuşurken, öğrencilerimle konuşurken şöyle şeylere denk geliyorum. Yani bunları anlatıyorum ki size feyz alın, örnek alın diye. Mesela ben yıllar önce bu işi yapmaya karar verdiğimde dünyanın en iyi oyuncularını araştırmaya başladım. Hatta benim favorim ve bana feyz veren, hayatta yaptıklarıyla, başarılarıyla, yaşadığı bütün zorluklara rağmen, katlandığı her türlü zorluğa rağmen asla pes etmeyen, ya Türklerden de var bir sürü ama bilmiyorum benim hayatımda önemli bir yeri var. Arnold Schwarzenegger. Bütün arkadaşım gülüyor, çocuk arkadaşlarım bunu söylediğimde ama ya o kadar çok şey yaşamış ki. Neyse, hedeflediğiniz hayatı yaşamak için, o hayatı yaşayan insanların, o hedeflediğiniz mesleği yaşamak için, o mesleği yapan insanların hayatlarını inceleyin. Hangi eğitimler almışlar? Hangi zorluklardan geçmişler? Bunlar size feyz verecektir. Her şey para değil hayatta. Evet her şey para ama her şey de para değil. Bazen paranız olmadığında da gidip eee, hatta birkaç kitap örneği de size vereceğim videonun sonunda. Kendi öğrencilerime de tavsiye verdiğim oyunculukla alakalı kitaplar var başlangıç seviyesinde. Size çok şey katacaktır. Onun dışında bu tarz insanları araştırın. Yani sadece oyunculukta değil ki yani bu bütün mesleklerde böyle. Yani bir şeye baş koyduysan
Daha önce o işi yapmış başarılı kişilerin hayatta neler yaşadığını, ne yaptığını, kendilerine ne gibi donanımlar kattıklarını, hangi eğitimleri aldıklarını bunları incelemelisiniz. Eğitim böyle başlar. Ya böyle bu sabah uyanıp okey ya ben bugün oyuncu olacağım. Alo ne kadar? Okey geliyorum. Al parayı. Hadi bakalım eğitim. Öyle değil. Ya bu kadar kolay değil bu işler. Hele sanat iş değil. Pardon. Daha sonra çok pardon. Telefonumun şarjı bitti de bir yandan. Eğitim konusu böyle. Ama gidip eğitim almalısınız. Konservatuarı tavsiye ederim. Özel oyunculuk eğitimi veren yerleri tavsiye ederim. Bir sürü yer var. Yani demin verdiğim isimleri zaten herkes biliyor. Bu reklam değil. Çok da iyi yerler. Bir sürü yer var yani gidebileceğiniz. Benim de eskiden çalıştığım, eğitim verdiğim yerler var. Şu an bir senedir vermiyorum. Bireysel öğrencilerim var ama e, oyunculuk eğitimi konusunda hangisi iyi derseniz iyi de iyi bir şey yok arkadaşlar. Yani bu iyi pardon da iyi neye göre kime göre? Yani şurası açık değilse zaten dünyanın en iyi hocalarını getir. Sana hiçbir şey veremez. Kanatların yoksa seni kimse göklere çıkartamaz. Kimse sana uçmayı öğretemez. Uçma yeteneğin var mı? Git eğitim al o zaman. İkiye gelelim. Kas ajansları ve temsilcilikler. Bu da güzel bir konu. Nasıl bir temsilci bulunur? Kast ajanslarına nasıl başvurulur? Temsilcilik, temsilcilik işleri nasıl işler? Evet. Şimdi şöyle, temsilcilik olayı yani piyasada sizi temsil eden menajerler, ajanslar. Çok fazla kast ajansı var. Şöyle bir dipnot geçeyim. Çoğu videoda dipnot geçiyorum. Konu neyse alakalı dipnotlar önemli. Arkadaşlar sizi oyuncu yapacağım diye paranızı almaya çalışan insanlara kanmayın. Bu işler öyle kolay değil. Hadi gel seni oyuncu yapacağız falan. Bir de böyle şehir şehir gezen insanlar var. Şehir şehir gezip insanları bir araya getiriyorlar. Paralarını alıyorlar, fotoğraf çekimi falan. Ha bak, bir ajansa başvurursun. Ajansa gittiğinde ajans senden kayıt parasını şöyle ister. Ya fotoğraf çektireceğiz. Dışarıdan fotoğrafçı getirir. Bir fotoğraf stüdyosu vardır içeride. Onun bir maliyeti vardır. Işığı, fotoğrafçı gelir, fotoğraf çeker. Çünkü fotoğraflara ihtiyacın olacak. Kas başvurularında ve seni bir yerlere sunmaları için. Bununla alakalı bir çalışma için ya da bir fotoğraf çekimi işte neyse bir ücret isteyebilirler. Bu normal. Eskiden yoktu böyle şeyler. Bu okey ama hani işte şu kadar para ver seni oyuncu yapacağız. İşte şehir şehir gezip insanları topluyorlar, insanlardan para alıyorlar falan. Bunlara inanmayın. Öyle bir şey yok. Kolay mı ya bu kadar bu işler yani? Anlatabiliyor muyum? Şimdi kast ajansları da kendi içinde ayrılıyor. Tabii ki iyi olanlar var, orta seviye olanlar var, düşük seviye olanlar var. Ya bunlar da zaten ne olduklarının farkında ve çok top menajerler var. Bunlar zaten çok büyük selebritilerle çalışıyorlar. Yani futbolcular gibi düşünün. Yani Liverpool'da oynayan futbolcuyla e, Fenerbahçe'de Beşiktaş'ı kaptım ben. Beşiktaşlıyım. Beşiktaş her zaman iyidir. Bütün Türk takımlarımız iyi. Her neyse şöyle bir şey olabilir. Bu işe yeni başlıyorsanız eğer ben seneler önce öyle yapmıştım mesela. Set deneyimi kazanmanız gerekiyor. Sette deneyim kazanmak için bir figürasyonluk ajansına ya da bir iki bölüm oynayabileceğiniz, sizi yollayacakları bir yere gidebilirsiniz. Bir ajansa yazılabilirsiniz. Alıyorlar zaten. Direkt başvuruda sizi kabul ederler. Ama şöyle bir şey, tabii ki tip önemli. Ama yakışıklı bir erkeksen, güzel bir kadınsan, güzel bir kızsan bu senin seçileceğin anlamına gelmiyor. Tabii ki popüler kültürün bir öğesi haline geldi zaten oyunculuk. Yani insanlar reyting kazanmak için tabii ki güzel kadınları, güzel erkekleri, yakışıklı erkekleri koyuyorlar ekrana ya da tiyatroya. Ama şöyle bir şey var. Şimdi dizi izliyorsun, film izliyorsun hepsi şey mi? Manken gibi mi? Değil mi? Şişman var, zayıf var.
İşte gözlüklü var, ne bileyim, daha değişik konuşan var. Yani bunlar zaten karakteristik. Bu karakterler lazım. Yani ben kiloluyum, ben çirkin bir çocuğum, çirkin bir adamım. Sakın üzülme. Öyle bir şey yok. Pardon da güzellik göreceli bir kavram. Kime göre? Çirkinlik, güzellik kime göre? Bunlara takılma. Ya da çirkin bir kadınım, benden oyuncu olmaz. Yo. Ayşen Gurda çok mu güzel bir kadındı? Bence güzel tabii de. Ya güzellik göreceli arkadaşlar. İnsanı güzel kılan şey ruhudur. Ruhun güzelse vücuduna yansır. Vücudun güzelleşir. Sen dünyanın en zeki adamısındır. Pardon, dünyanın en aptal adamısındır. Dünyanın en güzel, yakışıklı, en zengin adamı da olsan, gerçi zenginliği katmıyorum. O çok farklı bir şey olur. Değil mi? Para her şeyi çözüyor. Neyse konu çok dağılmasın. Şöyle anlatayım. Ruhun güzelse bu bedenine yansır. Bedenin güzelleşirse zaten karşı tarafı da güzelleştirirsin. Karşı taraf seni güzel görmeye başlar. Ama bazı insanlar da hayatta siz ne kadar güzel olursanız olun, o zaten hayata kötü baktığı için sizin güzelliğinizi asla göremez. Hemen oradan uzayacaksın. Bak konu farklı yerlere gidiyor. Bir ara bu tarz hayat konusuyla, hayat hakkında, felsefe hakkında da bir video yapalım. Canlı yayın mı açsak ya? Her neyse. Çirkinim, bilmem neyim falan diye kendi motivasyonunuzu düşürmeyin. Ha tabii ki tip önemli. Bakacaksın kendine. Sağlıklı olacaksın. Alkol, sigara kullanmayacaksın. Ama spor yapacaksın, eğitim alacaksın, donanımlı olacaksın. Şimdi düşün bir kas görüşmesine gidiyorsun. Bir tane yakışıklı adam var. Sen de yakışıklısın. İkinizin de fiziği iyi. İşte sen İngilizce biliyorsun. O Fransızca da biliyor İngilizcenin yanında. Tak 1-0 önde. Ama senin oyunculuğun daha iyi. Sen 2-0 öne geçmiş oldun. Ama adam senin oyunculuğunun bir tık altı da olsa ata binmeyi biliyor. Ok atmayı biliyor. Sende yok o. Tak onu seçerler. Bir de eğitimliyse, senden fazla eğitim varsa ya da çok az eğitim bile olsa, senin hiç eğitimin yoksa direkt ön plan. Bu zaten her sektörde böyle. Yani bir işletme mezunu ol, gidip bir holdinge başvur, başka bir şirkette çalışmaya başla. CV'nde bakarlar, donanımlarına, eğitimlerine bakarlar. CV'nde tiyatro yapıyor olman bile, aa ne kadar sosyal bir adam, bunun iletişimi kuvvetlidir. Beden dilini, sesini, ses tonunu kendini iyi kullanıyordur. Karşı tarafla iletişimi iyidir diye bunu seçerler. Yani donanımlı olacaksınız arkadaşlar. O yüzden kas ajansına başvurmak kolay. İnternetten yazıyorsun. Benim önereceğim bir yer yok. Zaten burada bir yer önermek için e, video çekmiyorum ama başvurun. Başvurduğunuzda da ama şöyle bir şey var yani hiçbir deneyiminiz yokken, hiçbir eğitiminiz de yokken girip de sağlam bir menajerle çalışamazsınız. Yani rastgele ünlü olmanız falan lazım. Sizden para kazanacağına emin olacak bir menajer de şey yapın kafanıza karpuz kırın. Göbek sallayın. Abi ünlü oluyorsunuz. Ünlü olmakla oyuncu olmayı birbirleriyle karıştırmayın. İkisi farklı şeyler. Yani git ünlü ol. İstediğin şeyi yapabilirsin. Ünlü olabilirsin. Ama sanatçı olmak zordur arkadaşlar. Sanatla uğraşmak zordur. Çaba ister. Sadece oyuncu olmakla, oyunculuk mesleğiyle alakalı değil. Sanat yapmak emek ister. Yetenek ister. Tecrübe ister. Eğitim ister. Hayatı iyi öğrenmekten geçer. Çok uzun bir kavram. Üçe geçelim. Casting süreçleri ve auditionlar. Bu da güzel bir konu. Cast ajansına girdiğinizde, onların kadrosuna girdiğinizde ister figürasyon ister bölüm oyunculuğu yollayan bir ajans olsun ya da orta seviye bir menajerlik şirketi ajans olsun ya da çok top bir yer olsun. Zaten çok selebritiyseniz, ünlü birisiniz. Yani celebrity bir insansınız. Zaten sizi tanıyorlar, oyunculuğunuzu da biliyorlar. Ama bazen ya Brad Pitt'in bile verdiği auditionlar var. Bazen yönetmenler şunu istiyor ya hani iki karakter mesela yan yana nasıl duracaksınız bir görelim. Hani bir oynar mısınız? Zaten okuma provalarında da bu oluyor. Gerçi okuma provaları işin sonraki kısmı artık seçilmişsiniz. Filme başlamadan önceki hazırlık aşaması olmuş oluyor ama tabii bunların en başında auditionlar var.
Eee, Menajer size diyor ki, bir reklam var ya da bir dizi var, bir bölüm ya da bir sezon oynayacaksın. Bir de genelde şöyle oluyor arkadaşlar. Sizi şöyle umutlandırıyorlar. Normal bir şey. Onları da anlıyorum. Ama umutlanmayın. Şöyle oluyor. Ben daha toy zamanlarında çok başıma geldi. Alo, ya Emre işte bir dizi var, seni istiyorlar, hemen audition atman gerekiyor falan. Ya senin o işi alabileceğinden biraz umudu olduğu için seni ikna etmeye çalışıyor. Audition yolla da hemen git. Anlatabiliyor muyum? Yani hemen yollasın seni. Esasında elinde bir sürü oyuncu var. Bu gerçek arkadaşlar. Bunu onlar da biliyor. Sektör böyle. Bilin ki ona göre davranın. Ben burada kimseyi kötülemiyorum. Bu sistem bu. Anlatabiliyor muyum? Ha, tam tersi de gerçekten. Direkt sizi benim öyle olduğum işler oldu. Oynadığım işler oldu. Direkt yönetmenin beni istediği ya da işte daha önce çalıştığım yönetmenin sunumda beni gördüğü. Şöyle oluyor. Yapımcı bir proje hazırlıyor. Kanala sunuyor. Kanal okeyliyor. Daha sonra oturup bu senaryodaki, projedeki karakterleri çıkartıyorlar. 2 tane, 3 tane zaten bir celebrity, bir ünlüyü koyarlar. Süperstar ismi koyarlar. Daha sonra ana cast'a tanınmış, az tanınan, orta tanınan ya da no name isimleri koymaya başlarlar. Kadroyu kurmaya başlarlar. Kas ajanslarına, figürasyonundan en iyi menajer şirketlerine kadar bir brief gider, mail gider. Derler ki şöyle bir projemiz var. Çekim tarihi şudur, yönetmeni şudur vesaire vesaire bir sürü işten bahseder. Genelde isminden ve hangi kanalda olduğundan bahsetmezler. Menajere gider bu. Derler ki 17-25 yaş arasında işte yakışıklı, ata binmeyi bilen örnek, sarışın renkli gözlü ya da esmer, sert gözüken ya da şişman birine de böyle bir şey verirler, ayrıntı verirler, karakter analizi verirler. Karakterin tipolojik özelliklerini verirler. Ha bir de şöyle bir şey vardır. Siz istediğiniz kadar iyi eğitimli olun. İstediğiniz kadar iyi, çok yetenekli olun. Çok sağlam bir oyuncu olun. O projede, o karaktere siz uymuyorsunuz tipoloji olarak. Buna tipoloji derler. Uymuyorsanız olmaz. Yani olmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Ve olmadığında umudunuz kırılmasın. Bu sizin kötü bir oyuncu olduğunuz anlamına gelmiyor. Stella Adler'ın Aktör Stüdyo'nun kurucusu var mesela. 1900'lerin başında. Onun bir kitabı var zaten. Sonda söyleyecektim ama şimdi de söyleyeyim. Bir aktörlük sanatı galiba. Bir aktör hazırlanıyor muydu? Unuttum şu an. O kitapta ilk okuduğum kitaplardan biriydi. Bunu şey yaparım ekranda. Şurada şöyle yapıyorlar ya ekranda. Şöyle yapıyor. Onu söylerim. Onu da alın. Finalde zaten söyleyeceğim kitapları. Orada mesela kitapta şunu der. Bir rolü elinizden alabilirler. Size o rolü vermeyebilirler. Sizin kendinize şunu söylemeniz gerekiyor. Ben bir oyuncuyum ve işimle mesleğimle nasıl yaşaması gerektiğini çok iyi biliyorum. Her türlü zorluklara katlanmaya hazırım. Bu benim kötü oyuncu olduğum anlamına gelmez. Biriyle aramda problem de olabilir. O an modum düşüktür. İyi bir oyuncu olduğum halde kötü bir audition yani deneme çekimi vermişimdir. O işi alamamışımdır. O yüzden rol verilmez, rol alınır. Ama sen bazen istediğin kadar işte almaya çalış. O tipoloji olarak o karaktere uygun değilsen olmaz. O projede yer alamazsın. Seni seçmezler. Bazen her sektörde olduğu gibi de Ahmet amcanın dayısının oğlu gelir, oynar. İşte yakın kankası oynar. Bu iş böyledir. Kimseye kınamıyorum. Ben de çektiğim işlerde öyle yapıyorum. Ben de şu an hem yapımcılık yapıyorum hem de bir yandan tiyatro derslerinin dışında bir yan roman yazıyorum, senaryo yazıyorum. Kendi işlerimizde tabii ki yakın arkadaşlarımıza öncelik veriyoruz ama bazen artık seyirci sıkılıyor. No name insanlara da yer vermen gerekiyor vesaire vesaire. O yüzden eşinizle bu meslekle nasıl yaşanması gerektiğini öğrenin. Mutlaka ikinci bir işiniz olması gerekiyor. Sanatla uğraşıyorsanız sadece oyunculuk değil, ressamsan ya ama popüler kültürün içerisinde artık ünlü olmuş bir sanatçıysan zaten ressam, heykeltıraş ya da başka bir şey oyunculukla alakalı ya da herhangi bir sanat dalından bir sanatçıysan zaten ekstra bir şey ikinci, üçüncü mesleğe gerek kalmaz. Popüler kültürün içerisinde iyi kazanıyorsundur. Ama ikinci, üçüncü mesleğiniz olması gerekiyor. Sanat yapıyorsanız. Türkiye'de zor, dünyada daha da zor. Daha sonra dediğim gibi
Eee, konu dağılmasın, kast ajansları mail yollar menajere, menajer de elinde bakar, der ki, "A, okay, benim elimde Mehmet var, 3 tane sarışın var." Sana atar. Der ki, "Emre." Bir de mailin içerisinde bir audition metni olur. Bir sayfa, 2 sayfa diyalog. Orada karakterin bellidir. Onları çalışırsın, hazırlanırsın. Ya menajerin ofisinde bunu çekersin ya da, artık herkeste cep telefonu var. Çekip yollarsın. O da oradaki kast direktörüne iletir. Kast direktörü de yönetmene, yapımcıya bunu sunar, bir şekilde seçilir. Bu işte süreç böyle ilerliyor. Ha, demin yarım kaldı. Şunu da yapıyorlar dediğim gibi işte. "O sensin, seni istediler hemen yolla." falan. Abi kimsenin seni istediği yok yani. Anlatabiliyor muyum? Bunu yapıyorlar. Kanmayın böyle şeylere. Ha, yollayın. Güvendiğiniz isimlerle çalışın. Hiç kimseyi bilmiyorsanız deneme yanılma yöntemiyle insanları tanıyın. Hayat böyle bir şey zaten. Tanıyacaksınız. Tecrübe sahibi olacaksınız. Yılmayın. Asla pes etmeyin. Olay bu. Mücadeleden asla vazgeçmeyin. Sanat zor. Ama unutmayın, ünlü olmakla oyuncu olmak bunlar farklı kavram. Sanatçı olmak farklı kavramlar. Ve bu bir meslek, hobi değil. Nasıl kendi beyin ameliyatı yapamıyorsun? Değil mi? Yapamaz. Doktor olman lazım. Zaten hangi doktor kendi beyin ameliyatı yapıyor da? Yani tıp okuman lazım bir şeylerden anlayabilmen için. Anlatabiliyor muyum? Yani ben durup dururken hobi olarak doktorluk yapmıyorum. Bir de doktorculuk falan. Yani o cığcı Eki demin dedi ki oyunculuk. Nasıl ben hobi olarak mühendislik yapmıyorsam ya da işte doktor olmuyorsan işte ne yapıyorsun? Bunu yapıyorum ve hobi olarak da oyunculuk yapıyorum. Yani neyin hobisi ya? Bu bir meslek. Hobi değil bu. O yüzden zaten yapıyorum yapı o yorum kısmı gelmiyor. Yarım kalıyor. Çünkü hobi olarak baktığın için devamı gelmiyor. Çünkü bu bir hobi değil. Bir olur, iki olur, üçüncü gelmez. Devamı gelmez. Çünkü bu bir hobi değil. Bir de şunları izleyip de gaza gelmeyin arkadaşlar. Böyle internette ben görüyorum. Bayağı sağlam YouTuber'ların da şeyleri var. Adam bir bölüm, 2 bölüm bir yerde oynamış. Figürasyonluk yapanlar da var. Oyunculuk yaptım diyor, oynadım diyor. Soruyorsun hangi dizide, şurada, hangi karakter? Karakterin ismi yok. Çünkü figürasyon. Figürasyonun ismi olmaz. Adam bir olur. Adam iki, kadın bir, kadın iki. Diyalogda tamamlayan puzzle'ın parçaları önemsiz olur. Bunlar da böyle ballandıra ballandıra anlatıyorlar. İşte şurada oynadım, şunu yaptım falan. Geçen izledim bir tanesini. 5 saniye oradan koymuş, 3 saniye oradan koymuş. Oynadım diyor. Ya aşağılamıyorum insanları. İsteyen istediğini yapsın. Bana ne? Ben sadece bu işe yol göstermeye çalışıyorum. Öğrencilerime tıpkı yol gösterdiğim gibi buradan size de yol göstermeye çalışıyorum. Bu insanlara inanıp gaza gelip bu işi basit indirgemeyin. Bundan bahsediyorum. Koca bir okyanus. Bu işe saygı duyun. Bundan bahsediyorum. Yanlış anlamasın kimse dediklerimi. Bu işe verdiğim emekten ve saygıdan dolayı. Ben hocalarımdan bunu gördüm. Rahmetli Selçuklu Ergüven, Aykut Oray. Şimdi kuşak bilmez bunları. Bizimkiler tayfası. Disiplin. Veya en önemli şeylerden biri disiplin. Kendi zaten özel hayatında disiplinin yoksa asla iyi bir oyuncu, asla sanatçı olamaz. Disiplin en önemli şey. Bir yere geç kalan bir tipsen zaten tiyatroya geç kaldın mı şutlarlar adamı. Tiyatro yapacaksın. Hayat diziden televizyonda ibaret değil ki oyuncu olmak. Bu işin bir sürü yanı var. Mesela oyuncusun, tiyatro yapıyorsun, eğitim veriyorsun. Filmde oynayabilirsin, sinema filminde. İşte ben seni tanımıyorum ki. İşte sen dizide oynuyor musun? Yok, tercih etmiyorum. Örnek. Kendim için söylemiyorum. Ben oynuyorum. Bir iki senedir oynamıyorum ama hani bu şekilde arkadaşlar. Yani bu işi basit basit anlatan insanlara inanmayın. Umutlarınız kırılır, hayalleriniz kırılır, paralarınız gider. Çok ağlarsınız, çok üzülürsünüz. Umut kırılması kadar kötü bir şey yok bu hayatta. Hele bu sektör, İstanbul hele. Kurtlar sofrası. Umarım doğru bir rehber olur sizin için bu video. Bayağı konuştum ben. Burada 10 tane soru var. Biz bunu part bir part 2 yapalım bence. Daha üçü bitirdik. Dörde geçiyorum. Gözümde görmüyor. Dörde geçiyorum. 10 tane var. Part 3 olur mu? Olmasın. Bitirelim. O dışını anlattık. Kas ajanslarını anlattık. Eğitim 4. Kariyer gelişimi ve iş olanakları. Oyunculukta kariyer nasıl gelişir? Hangi tür roller daha yaygındır? Ve iş bulma süreci nasıl işler? Bunu konuştuk ya. Dördü de anlattığım gibi. Kariyer gelişimi ya dediğim gibi kariyer gelişimi işte yavaş yavaş oynuyor oynuyor. Ben kendi örnekleri de başka videoda anlatırım. Çok enteresan hikayeler oldu. Kendi kariyerimde. Hangi tür roller daha yaygın? Kim hazırladı bunları ya?
Hangi tür roller daha yaygındır? Hangi tür roller? Öyle bir şey yok ya. Ha, şöyle, ya, atıyorum mesela Amerikan filmlerinde şimdi her filmler, her diziler, her ülke, her yapımcı, her ülkede kendi örf adet geleneklerine göre oranın dini yani burada mesela vampir filmi yutturamazsın. Bizde cin var ama adamlarda işte Vikingler var, vampir, işte kurt adam bunları yapıyorlar ve gişe rekorları kırıyor. Yani, roller ve filmin konuları da buna göre değişiyor esasında. Türkiye'de dersen, bizde tabii ki, izlenen şeyler belli, normal. Yani halk bunu seviyor. Arz talep ilişkisi. Kimseyi işte hep oyuncu, bu oyuncu da hep aynı yerde oynuyor. Oynayacak abi. Yani proje o. Yapımcı da yapacak çünkü halk bunu talep ediyor. Ne yapacak yapımcı? Yapmayacak. Para kazanmayacak mı? Tabii ki sürekli töre dizisi yapacak. Sürekli işte yengesi öyle, işte eniştesi, yani biliyorsun karışık işlerin döndüğü diziler var ya. Normal yani olması gerekiyor arkadaşlar. Onu o kadar eleştirmeyin. Bu iş böyle arz talep ilişkisi. Yani millet vampiri seviyor da millet aksiyonu seviyor da bir iki tane film var örnek vereceğim. Süper Top isimlerin oynadığı aksiyon filmi. Tutmadı. Seyirci izlemedi. Seyirci bizim halkımız böyle şeyleri seviyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Yani öyle bir şey de yok. Hangi roller en çok oynanır? En çok hangi roller daha yaygındır? Öyle bir şey yok ya. Yani her an her rol olabilir. Ama tabii ki şöyle diyebiliriz. Töre dizileri bizim daha ya da Osmanlı mesela revaçta TRT, ATV. Televizyon sektöründe para var arkadaşlar. Evet, dizide para var. Ya bir insanın bir ayda kazanamayacağı paranın iki katını çok pardon bir bölümde kazanabiliyorsunuz. Yani bir haftada bir bölüm bir haftada çekiliyor. Ama siz bunu hak eden bir oyuncuysanız, o kariyerde, o level'daysanız, eğitiminizle, tecrübelerinizle, daha sektöre yeni gelmişsin, hiç eğitimi yok, gel kardeşim al şu kadar parayı. Öyle bir şey yok. Ha olanlar var. İşte sosyal medyadan çıkanlar vesaire falan. Hayır, değişir yani. Anlatabiliyor muyum? Ama evet, bu sektörde güzel para var. Bunu bilin. Ama sürdürülebilirliği yok. Anlatabiliyor muyum? Zaten piyasadaki oyunculara da bakıyorsun. Yani en taplara da bakarsın, en alttakilere de bakarsın. Yani top altıya ayırt etmek istemiyorum. Herkesin kendi şeyi ama şöyle bir şey var. Yani 2 sene çok iyi para kazanıp 2 sene boşta da gezebilirsin. Benim çok öyle çok arkadaşım var. Yani şu an süperstar olan arkadaşlarımda da aynıları var. Yani şimdi örnek vermeyeyim, isim vermeyeyim ama bir arkadaşım, şimdi çok iyi tanıyorsunuz. Diziye başladı. Dizi 3 bölüm sonra bitti. Adam dizi gidecek zannetti. Takside girdi. Şunu anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Dizi bitti. Hop, ya ertelesek mi taksidi falan. Çok sıkıntılı işler. Sakın buna odaklanıp buna göre yaşamayın hayatınızı. Ya evde oturup ya şuna da sinir oluyorum. Var ya bir sürü arkadaşım. Evde oturup dizi beklemeyin. Menajer sana dizi yollasın seçil oyna. Oynadın 3 bölüm sonra patladı. Zaten mesela Netflix gibi ya da diğer dijital platformlara film çekmek ya da orada oynamak ya da yapımcı olarak oraya iş yapmak, satmak daha karlı. Rating kaygısı yok ama televizyonda artık rating kaygısı artık değil hep var. Rating kaygısı var. Yani 3 bölüm sonra iş bittiğinde, 5 bölüm sonra bittiğinde sadece oyuncular değil arkada onlarca insan var arkadaşlar. Yönetmen ekibi, reji ekibi, kamera, ışık. Yani çaycısından tutun şoförüne prodüksiyon en az 50-60 kişi çalışıyor ve önde de 20 kişi olsa kamera. Yani 50 ile 100 kişi arası insan çalışıyor bir projede. Filmde bir tık daha az. Dizide biraz daha fazla. Hepsi işsiz kalıyor. İş yok. Ortada kalıyorlar. Bir de şöyle handikapı oluyor. Şimdi konu daha farklı oldu ama biraz daha yelpaze açılın. Çok uzun konu arkadaşlar. Böyle iki tane oyunculuğu ya bir de yani bu işin çok kapsamlı bir iş. Ne diyordum? He. Eee ya birçok kişi işsiz kalıyor ve şöyle oluyor. Mesela benim başıma geldi. Bir işe başlıyorsun. O işin tutacağını düşünüyorsun ama aynı anda gerçekten bir işte de okeyleniyorsun. Ama orada yani orasının parası daha iyi diye o işte menajerin diyor ki bu işte gidelim. Abi gidiyorsun. 3 bölüm sonra dizi patlıyor. Diğer senin reddettiğin iş yani okeylenmediğin iş ya da işte anlaşamadığın iş gidiyor 3-4 sene. Ulan diyorsun keşke burada oynasaydım. Maddi beklentiler. Yani burada para ismi veremeyiz yani. İşte
1 kazanır, 5 kazanır, 10 kazanır, 100 kazanır. Çok haneli rakamlar kazananlar da var. Popüler kültür. Tamamen sana bağlı. Ne kadar ünlü olduğuna bağlı. 6. Bu biraz zayıf Türkiye'de. Yani ben işte şu ana kadar 7-8 dizi, 3-4 film, 6-7 reklam falan yaptım. Bunların yarısına sigortam yatmadı. Ben değil. Rahmetli Münir Özkul. Filmsan'dan emekli oldu. Filmsan Vakfı'ndan. O yaşı, hele o dönemler yaşı kimsenin sigortası yatmıyormuş. Hakkını arayabileceğin. Yani sendikalar var şu an bizim oyuncuların sendikası var. Eskiden bu kadar haklarımızı arayamıyorduk. Bu kadar çok yasalar, başka şeyler yoktu. Tabi bu konuya çok vakıf değilim ben. Çok detaylı bir konu. Hukuki bir süreç olduğu için bu konular iyi bilmek gerekiyor, iyi konuşmak gerekiyor. Ben de çok bilgim olmadığı için detay veremeyeceğim bu konuda ama yavaş yavaş gelişmeye başladık diyebilirim. Kendi kariyerimden örnek vererek, kendi yaşadığım hayattan örnek vererek, gördüklerimden örnek vererek yeni yeni gelişmeye başladı. Eskiden bu kadar hakkı yoktu yani. Neyse hukuki ya, çok girmiyorum. Yani çalışma koşulları ağır arkadaşlar. Filmde değil de dizide ağır yani. Bir de oynayacağınız rolün ağırlığına göre değişir. Şimdi sen çok kafa bir rol oynarsın ya da başrol oynarsın. Haftanın 6 günü settesin. Sabah bir gidersin, gece çıkarsın. 5 saat uykuyla sabah tekrar dönersin sete. Ya da sette yatanlar var. Filmlerde oluyor bu genelde. Biz yatmıştık mesela. Ama çalışma koşulları çok ağır. Benim işte kamera arkası arkadaşlarıma da üzülüyorum bazen. Ajitasyon olarak söylemiyorum. Çünkü oyuncu mesela, ben mesela bir rol oynuyorum. Bir rolü canlandıracağım. Haftanın 3 günü çek yani, çünkü benim çekim 3 gün sürecek. 3 kere sete gideceğim işte. Sabah 8'de gidiyorsun, 7'de seni alıyorlar falan. Akşam belki gece çekiminde varsa geceye de kalıyorsun. Arada bekliyorsun. Mesela öğlen 3'te senin işin bitti ama gece sahnen var. Maalesef havanın kararmasına, o akşam 7'de hava kararıyorsa öğlen 3'ten akşam 7'ye kadar sette bekleyebilirsin. Gidebilirsin ama çok uzak bir yerde çekiliyorsa git gelmek zor olduğu için sette karavanda uyuyabilirsin. Bunu yapıyorlar oyuncu arkadaşlarımız. Emek harcıyorlar. Öyle kamera karşısına geçtim, iki merhaba dedim, kestik. Cem abinin esprileri var ya, Cem'imizin. Yani öyle ya işte IV'den para kazanıp öyle bir şey yok arkadaşlar. Çok zor bir iş bu. Çık kamera karşısına, oyna bakalım. Karakteri hem ezber yapacaksın, hem karakteri canlandıracaksın, role gireceksin. Olmayan bir şeyi canlandırıyorsun. Öyle değil yani o işler. Karşıdan göründüğü gibi değil. Evet, parayı bence hak ediyor. Okey, biraz fazla para olabilir. Değişir bu arada. Az da kazanan var, çok da. Ama çalışma koşulları çok ağır. Set kazalarından tut. Ama Türkiye'de güzel yani, yapımcılar güzel işler yapıyor. Çok iyi kas direktörlerimiz, yönetmenlerimiz, prodüksiyon ekiplerimiz sette iyi işler çıkartıyorlar. Güvenli de. Öyle çok problem yaşayan, ya tabii ufak aksaklıklar olur, iş kazaları olur. Bunları yaşayan kişiler var. Normal yani. Hani bir kişi e, kötü bir şey yaşadı diye bütün sektör öyle olacak anlamına gelmiyor. Onun dışında çalışma koşulları dediğim gibi ağır. O mesela oyuncu olarak 3 gün sete gidiyorsun mesela. Ben mesela 3 gün sete gitmiştim. Gidiyorum ya da işim olduğunda. Çok ağır bir rol oynarsan zaten haftanın 5-6 günü settesin. Ama 3 gün senin işin bittikten sonra diğer günler aynı ekip çalışmaya devam ediyor. Onlar daha çok yoruluyor. Bazen daha az kazanıyorlar. Haklarının aranması lazım. Ya mesela o gün sete gidiyorsun. Benim o gün aynı yönetmen, aynı reji, aynı ekip. Bu arada kamera arkası kişileri de size daha sonra kimin ne anlama geldiğini bilmeyenler için bunları anlatıyorum bu arada. Bilen kişiler izleyip de gülmesin. Bilmeyenlere anlatıyor gibi. Başlangıç seviyesi olarak anlatıyorum. Daha tecrübeli, daha iyi bilen arkadaşlarımız da vardır aralarımızda. Ben 20-25 yıllık deneyimden bahsederek bu işi anlatıyorum. O gün sete giriyorsun, işin bitiyor. Hop, bir işin bitti. Tak, uzuyorsun, gidiyorsun setten. Aynı ekip başka oyuncuyla başka sahneye devam ediyor. Onlar hep full çalışıyor. Oyuncu rahat. Gidiyor, tık tık işini yapıyor, çıkıyor. O yüzden kamera arkası çok emek harcayan arkadaşlarımız var. Onun dışında tür ve, kusura bakmayın sürekli takıyorum okumak için. Size baktığımda da yansıma yapmasını çıkarıyorum. Tak çıkar, tak çıkar, gözlerim bozuldu. Renkli gözler çabuk gidiyormuş. Tür ve tarz seçimin hangi oyunculuk tarzı veya türüne yönelmek
en doğru olabilir. Tiyatro mu, film mi yoksa televizyon mu? He, oyunculuk tarzı, tür. Ya, işte, Stanislavski, aktör stüdyonun tarzları var mesela. Yani, şimdi bir sürü oyunculuk tekniği var. Bu arada çok uzun bir konu. Kendi biz derslerimizde de bunlardan bahsediyoruz. Ya, hepsi bence aynı yere çıkıyor ya. Yani, bu oyunculuk tarzı, tekniği tabii ki teknikler var, bir sürü şey var. Eee Şöyle teknikler var. Mesela YouTube'da ya da Instagram'da videolara denk gelmişsinizdir. Adam mesela işte 365'ten 75'i çıkaracak, bölecek işte normal bizim bildiğimiz şey yapıyor. Ama işte diğeri şurada şunu topluyor, şunda şunu topluyor, şuraya yazıyor, şuraya yazıyor. Tak diye 3 saniyede buluyor mesela cevabı gibi oyunculukta da teknikler var. Bir tane örnek vereyim mesela. İşte mesela telefon geldi, açıyorsun. Ve babanın ya da annenin, Allah göstermesin hepsi uzun ömürlü, sağlıklı yaşasın hepinizin, benimkiler de dâhil. Ve sana ölüm haberi geliyor. O anki yüz ifadeni kamera çekecek. Nasıl bir yüz ifadesi yapman lazım? Ölüm haberi alıyorsun. Ya, anlatabiliyor muyum? Çünkü gerçekçi olması lazım. Bunun mesela tekniği var. İşte atıyorum kafadan 9955'le işte bilmem ne bilmem neyi çıkarmaya çok ağır uzun rakamları toplayıp çıkarmaya çalışıyorsun kafadan. Eğer o duyguya giremiyorsan bazı oyuncular bunu yapıyor. Al Pacino'nun da bunu yaptığı birkaç şey var. Eee Starletter'ın kitabında da vardı. Eee, Bu çıkarma işlemi yaptığın sırada yüz ifaden, bakışların, hareketin, vücut dilin o ifadeyi veriyor. Bu toplama çıkarma işlemi yapamazsın değil mi? Çok zor zaten kafada onu yapıyorsun. Ama bak o ifadeyi veriyor yüz. Bu bir teknik mesela. Tekniklerden biri. Çok basit bir şey bu zaten de. Rol yapma, yaşa. O karakterin kendisi ol. Mesela bu ayrı bir teknik. Bunlar çok uzun. Hepsinin tek tek isimleri var. Bir sürü oyunculuk teknikleri var. Bence, şu daha iyi, hani, rol yapma, oyun ki yani o karakterin kendisi olmak. Karakter olacaksın. Yani Emre'yim. Şahin karakterini, Karagül'de Şahin'i oynadığında örneğin sete giriyorsun. Bu kostümü giydiğinde ya da sahneye çıktığında bitti. Sen yoksun. O kişiyi giyiyorsun. O kişinin konuşma tarzı, bakışları, ses tonu, kelimeleri sıralaması bile, yürüyüşü neyse o oluyorsun. Emre yok artık. Karakterin kendisi oluyorsun. Yaşıyorsun. Yaşayarak yapma. Ya bir sürü teknik var bu. Yani çok ayrı bir video konusu. Ya bu teknikler oyunculuk tarzı. Ya bu tarzlardan biri. Hepsi aynı yere çıkıyor arkadaşlar. Oyuncu oynar bitti. Çok uzatmayın yani. Tiyatro mu, film mi, televizyon mu? Tabii ki televizyondan daha fazla kazanıyorsun. Film harika. Beyaz Perde'de ölümsüz. Dizileri herkes unutuyor ama filmleri herkes unutmaz. Ama tiyatro, o canlı canlı oynamak, öyle 2 kamera karşısına çıkmak da değil. Kaç tane televizyonda gördüğünüz kaç oyuncu tiyatroda oynuyor? %70'i oynamıyor. Oynayanlar zaten belli ediyor kendini. Ha, tiyatroda mesela daha büyük oynuyorsun, kamerada daha küçük oynuyorsun falan. Eleştirmiyorum bu arada. Tiyatro yapmasın abi, bana ne? Bana ne? Ben sadece işte burada yazıyor. Tiyatro mu, film mi, televizyon mu? Tiyatro abi. Oyuncunun er meydanıdır. Yani öyle canlı çıkacaksın seyircinin karşısına canlı. Canlı oynayacaksın. Öyle herkesin yapacağı bir iş değil o. O yüzden tiyatroyu yapan adam her şeyi yapar. Net söylüyorum. Net. Tiyatro yapın. Kamera, televizyonda ilk tekniklerini öğrenince oradaki oyunculuğu yaparsın. Ya zaten oyuncu tektir. Televizyon, tiyatro, sinema filmi bunlar oyuncunun oynadığı mecralardır. Böyle ayırt ediyorlar ya sinir oluyorum ya. Ne yapıyorsun? İşte ben tiyatro oyuncusuyum. Ben de dizi oyuncusuyum. Ben de sinema filmi oyuncusuyum. Onu duymadım da. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Şunu demeyin ya. Diyen arkadaşlarına da var. Demeyin lan demeyin. Oyuncu tektir. Nesin? Oyuncuyum bitti. Tiyatro oyuncusu diye bir şey yok. Televizyon oyuncusuyum diye bir şey yok. İşte sinema oyuncusuyum diye bir şey yok. Karakter oynayıcısın. Böyle bir şey yok arkadaş. Oyuncu tektir. Tiyatro oyuncunun oynadığı bir mecradır. Televizyon oyuncunun oynadığı bir mecradır. Biraz daha fazla para kazanmak için. Sinema oyuncunun oynadığı bir mecradır. Oyuncu tektir. Ben tiyatro oyuncusuyum. Televizyon tercih etmiyorum. Okey televizyon tercih etme ama tiyatro oyuncusu değilsen sen oyuncusun. Tiyatro oynadığın sadece bir yer. Böyle ayırt etmemek gerekiyor bence. Tiyatroda tabii ki oynadığın teknik ayrıdır. Kullandığın teknikler oynayacağın şekil ayrıdır. Çünkü seyirci seni canlı izliyor. Küçücük ekranda izlemiyor.
küçük ekranda izlerken koca koca hareketler yaparsan seyircinin gözünü yorarsın, değil mi? İşte kamera karşısında daha minimal hareketler yapıyorsun. Tiyatroda daha büyük hareketler yapıyorsun ki izleyici gördüğünde o rolü daha iyi geçirebilir. Ya da senaryoyu izleyici daha iyi anlasın tiyatro metnini. Çünkü büyük büyük oynaman lazım. Seyirci orada görürken senin böyle kaşına gözünü göremez ki gibi. Ünlü olmak için hangi adım? Oğlum ya bunu özellikle mi hazırladın? Ha, ünlü olmak için hangi adımlar atılabilir? Ünlü olmayın abi ya. Ünlü olmak yani ünlü olmak bir hedef mi hayatta? Ne yani? Ne olacak? Bu soruyu cevaplamayacağım. Yani bu konuya girmeyeceğim. Soru değil gerçi. Başarı ve ün. He, ya bu işin getirisi evet televizyonda oynuyorsun sonuçta. Tiyatroda bile oynasın. İnsanlar seni tanıyor. Yani bu iş popüler kültür işi. Halka açık bir iş yapıyorsun. Bu işin magazin kısmı var çok tanınırsa ne bileyim işte popüler biriyle sevgili olursa falan bunları tercih etme. Bunlar gerek yok abi. İnsanlar sizi yeteneklerinizle ansın. Gezdiniz, tozdunuz kadınlarla erkeklerle değil. Ün, başarı evet yani dizide oynadığınızda insanlar tanıyor. Yolda görüyor. Selam verip yanına geliyorlar. Ya da seni sempatik bir... Ben hep kötü karakteri canlandırdım. Hep bana Allah belanı versin falan diyorlar. Hep silah, işte bıçak, adam kaçırma, tecavüz. Hayatım boyunca hep böyle karakterleri canlandırdım. Ama işte getirisi bu oluyor. E, yani bir şekilde insanlar sizi tanıyor. Bunun getirisi bu oluyor. İster az ünlü ol, ister çok ünlü ol. Bunlar önemli değil abi. İşi mesleğini yap, işini yap. Sahneye çık, alkışını al. Olay bu yani. Bunları da anlattığım gibi bir şey esasında. Yılmayacaksınız. Sizi istemeyen olacak, sizi boklayanlar olacak. Güneş balçıkla sıvanmaz. Yıldızınız, daha doğrusu ışığınız o kadar yüksektir ki insanların, bazı insanlar güneşe bakamaz. Değil mi? Bazı insanlar değil, kimse bakamaz. Değil mi? Bazı insanlar da yanınıza siz güneş gibi parladığınızda, onların yanına gittiğinizde size bakmak istemez, bakamazlar. Gözlerini onların kamaştırırsınız. Yani bazıları da der ki ya güneş gibi parlıyor. Yolumu aydınlatsın. Güneş gibi sıcak ısı veriyor. Beni ısıtsın. Kimi de bu ne ya güneş kadar sıcak. Söndürün şunu. Bu ışık ne? Gözümü kamaştırıyor. Bu ışığı söndürün. Bunu yapacaklar. Kimileri söndürmeye çalışacak, kimileri ışığınızdan faydalanmaya çalışacak. Pes etmeyeceksiniz. Zorlukları tabii ki var her sektörde olduğu gibi. Kandırmaya çalışacaklar. Vaatlerde bulunacaklar. Seni öyle yapacağız, şöyle yapacağız. Özellikle kız arkadaşlarımıza söylüyorum. Dikkat edin. Dikkat edin. İnanmayın, kanmayın. Şunu şöyle yapın. Profesyonel bir kişi, profesyonel bir iş görüşmesi akşam gece karanlığında içki sofrasında olmaz. Anlatabiliyor muyum? Gece 11'lere, 2'lere, 3'lere kadar sürmez. Evde de bitmez. Öyle bir şey yok. Profesyonel iş görüşmesi öyle olmaz. Akşam yemeği olur, güzel olur. Bir şey yaparsın. Yönetmen yapımcı yemek yersin, biter. Hava kararmadan dönersin evine. Seni orada oynatacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım. Öyle olmaz arkadaşlar. Öyle olmuyor o işler. İnanmayın. Sizi kandırmaya çalışan insanlara inanmayın. Genç arkadaşlarımızı çok kandırıyorlar. Çok fazla var etrafımda. Çok fazla. Şunu sadece unutmayın, erkekler için de söylüyorum. Profesyonel iş yapmış birine Google'a yazdığınızda ilk önce Instagram'ından önce Wikipedia'sı, IMDb'si çıkar. Yaptığı işler çıkar. Görüntüleri çıkar. Oyunu, bir bölüm iki bölümü çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? Profesyonel yönetmen, yapımcı, oyuncu her kimse zaten profesyonelse, sektörde iş yapıyorsa profesyonelce her şeyi çıkar. İlk önce bunları yol haritası olarak alın. Yani ünlü olmak için hangi adım? Oğlum ya bunu özellikle mi hazırladın? Ha, ünlü olmak için hangi adımlar atılabilir? Ünlü olmayın abi ya. Ünlü olmak bir hedef mi hayatta? Ne yani? Ne olacak? Bu soruyu cevaplamayacağım. Yani bu konuya girmeyeceğim. Soru değil gerçi. Yani başarı ve ün.
He, bu işin getirisi evet, televizyonda oynuyorsun sonuçta. Tiyatroda bile oynasa insanlar seni tanıyor. Yani bu iş popüler kültür işi. Halka açık bir iş yapıyorsun. Bu işin magazin kısmı var çok tanınırsan. Ne bileyim işte popüler biriyle sevgili olursan falan. Bunları tercih etmiyor. Bunlar gerek yok abi. İnsanlar sizi yeteneklerinizle ansın. Gezdiniz, tozdunuz kadınlarla erkeklerle değil. Ün, başarı evet yani dizide oynadığınız zaman insanlar tanıyor. Yolda görüyor. Selam verip yanına geliyorlar. Ya da seni, sempatik ben hep kötü karakteri canlandırdım. Hep bana Allah belanı versin falan diyorlar. Hep silah, işte bıçak, adam kaçırma, tecavüz. Hayatım boyunca hep böyle karakterleri canlandırdım. Ama işte getirisi bu oluyor. Eee, yani bir şekilde insanlar sizi tanıyor. Bunun getirisi bu oluyor. İster az ünlü ol, ister çok ünlü ol. Bunlar önemli değil abi. Mesleğini yap, işini yap. Sahneye çık, alkışını al. Olay bu yani. Rekabet, takmayacağım artık fenalık geldi gözlükten. Rekabet ve zorluklar, oyunculuk endüstrisindeki rekabet nasıl bir şeydir? Zorluklar nelerdir ve başa çıkmak için ne tür stratejiler kullanılabilir? Ya bunları da anlattığım gibi bir şey esasında. Yılmayacaksınız. Sizi istemeyen olacak, sizi boklayanlar olacak. Güneş balçıkla sıvanmaz. Yıldızınız, daha doğrusu ışığınız o kadar yüksektir ki insanların bazı insanlar güneşe bakamaz. Değil mi? Bazı insanlar değil, kimse bakamaz. Değil mi? Bazı insanlar da yanınıza siz güneş gibi parladığınızda, onların yanına gittiğinizde size bakmak istemez, bakamazlar. Gözlerini onların kamaştırırsınız. Yani bazıları da der ki ya güneş gibi parlıyor, yolumu aydınlatsın. Güneş gibi sıcak, ısı veriyor, beni ısıtsın. Kimi de bu ne ya, güneş kadar sıcak, söndürün şunu. Bu ışık ne? Gözümü kamaştırıyor. Bu ışığı söndürün. Bunu yapacaklar. Kimileri söndürmeye çalışacak, kimileri ışığınızdan faydalanmaya çalışacak. Pes etmeyeceksiniz. Zorlukları tabii ki var. Her sektörde olduğu gibi. Kandırmaya çalışacaklar. Vaatlerde bulunacaklar. Seni öyle yapacağız, şöyle yapacağız. Ve kız arkadaşlarımıza söylüyorum. Dikkat edin. Dikkat edin. İnanmayın, kanmayın. Şunu şöyle yapın. Profesyonel bir kişi, profesyonel bir iş görüşmesi akşam, gece karanlığında içki sofrasında olmaz. Anlatabiliyor muyum? Gece 11'lere, 2'lere, 3'lere kadar sürmez. Evde de bitmez. Öyle bir şey yok. Profesyonel iş görüşmesi öyle olmaz. Akşam yemeği olur, güzel olur. Bir şey yaparsın. Yönetmen yapımcı yemek yersin, biter. Hava kararmadan dönersin evine. Seni orada oynatacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım. Öyle olmaz arkadaşlar. Öyle olmuyor o işler. İnanmayın. Sizi kandırmaya çalışan insanlara inanmayın. Genç arkadaşlarımızı çok kandırıyorlar. Çok fazla var etrafımda. Çok fazla. Şunu sadece unutmayın, erkekler için de söylüyorum. Profesyonel iş yapmış birine Google'a yazdığınızda ilk önce Instagram'ından önce Wikipedia'sı, IMDb'si çıkar. Yaptığı işler çıkar. Görüntüleri çıkar. Bir bölüm, iki bölümü çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? Profesyonel yönetmen, yapımcı, oyuncu her kimse zaten profesyonelse, sektörde iş yapıyorsa profesyonelce her şeyi çıkar. İlk önce bunları yol haritası olarak alın. Seni öyle yapacağım, böyle yapacağım. İnsanları çok kandırıyorlar. Bunlara girmeyin. Yazık günah. Kandıranlar varsa da bu videoyu izleyen bırakın bu işleri. Bırakın insanlarla oynamayı. İşinize gücünüze bakın. Başka yerde aranın. Benim çok arkadaşlarım var öyle. Kız arkadaşlarım var kandırılan şey yapan. Bunları yapmayın. Bir yaparsınız, iki yaparsınız. Taşa çakılırsınız, dağa çakılırsınız. Yapmayın. Yalan yani. Ya ama şunu unutmayın. Kötülük mutlaka geri döner. Karma. Karma inanın. İyi bir insansan her zaman etrafında iyiler olur. Kötüysen, kötülük yapıyorsan mutlaka eninde sonunda yaptığın kötülüğün aynısını yaşarsın. Kimse yaşattığını yaşamadan ölmez bu hayatta. Kötülük yapıyorsan aynı kötülüğü yaşayıp gidersin bu hayatta. İlahi olarak söylemiyorum, enerjisi olarak söylüyorum. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Araştırın, öğrenin, profesyonel insanlarla muhatap olun. Bir şey olursa bana da yazabilirsiniz Instagram'dan. Yönlendiririz, cevap veririz. Benim bir sürü öğrencim var hala yazıyorlar. Hiç sıkıntı değil.
Rekabeti bitir. Evet, son. Kendini tanıma. Daha esasında daha sorulacak sadece bu 10 sorudan ibaret değil. Daha bir sürü soru var. Eğer uygun olursa belki part 2 yaparız. Kendini tanıma ve pazarlama. Oyuncu olarak kendini nasıl tanımlarsın? Markalaşma ve kendini pazarlama stratejileri. Demin de bahsettim işte. Yani sen eğitimin yok, hiçbir şeyin yok. Ben 10 numara yakışıklı adamım, six pack'tim var. Ya var öyle tipler de var yani. Şansı, bazen hayatta şans da önemli. Bazen. Hani derler yürü ya kulum, Tanrı diyor falan. Ama o tarz insanların yıldızı 3-5 yıl sürüyor. Sonra tık, balon gibi sönüyorlar. Sektörde kalıcı olmak istiyorsan, bu işi sonsuza kadar yapmak istiyorsan, ölene kadar sağlam adımlarla, emin adımlarla ilerleyeceksin. Eğitimli olacaksın. Hayatı iyi koy, iyi gözlemleyeceksin. Unutma. Yetenek benim hocamın lafıdır bu. Ben eskiden çok üzülürdüm 20 sene önce falan. Bana derdi ki oğlum derdi onların yıldızı 3-5 sene sönüp bitiyor. Görüyorsun sektörde laf var. Ama sektörde bir sürü insan var. Şöyle bir laf var. Bana hep onu derdi. Ben de öğrencilerime söylerim. Umudunu kaybeden, karşında ağlayan öğrencilerime söylerim. Benim hocamın lafıdır bu işte. Unutma derdi. Zaten bu klasik bir laf. Emin hedeflere, ağır adımlarla, yavaş yavaş birer birer çıkacaksın basamakları. İkişer üçer değil. Derler ya hızlı giden keçinin boku seyrek düşer. Öyle bir laf vardı. Yetenek bir gün mutlaka kazanır derdi bana. Bunu unutmayın. Yetenek eninde sonunda mutlaka kazanır. Kanatların varsa uçarsın. Seni kimse seni durduramaz. Ve küçük bir hikayeyle bitireyim videoyu. Yoruldum. Kahvem de bitti. Bana geçen videoyu attım. Sormuşlar abi ne içiyorsun? Oğlum ne içeceğim? Kahve içiyorum. Bir tane videoya duman efekti koydum. O duman evi yaktık şeyin dumanı. Bir gün bir kümese yukarıdan bir yumurta düşmüş. Bu yumurtadan bir kuş çıkmış. Kümesteki horoz baba, tavuk anne onu güzelce yetiştirmişler, büyütmüşler. Ama o belli bir yaşa geldikten sonra kümesin oraya böyle çitlayıp oradan uçmak istiyormuş. Ama bir türlü uçamıyormuş. İşte oradaki diğer tavuklar, horozlar işte geliyormuş ha 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 falan bunu gülüyorlarmış. Tamam mı? Oradan tavuk annesi girmiş oğlum yapma bak hani bizi rezil ediyorsun. Yani cümle aleme yapma bak bizler tavuğu işte horoz babası geliyormuş. Oğlum yapma bak bizler horozuz biz en fazla 3-5 metre havalanırız düşeriz bizim uçma yetimiz yok. O da anne işte ben uçacağım. İşte deniyor oğlum yapma bak hani biz kümeste yaşıyoruz falan. Bir deniyor, iki deniyor, üç deniyor, bin deniyor, bin birinci de uçup gidiyor. Çünkü bir zamanlar o kümese düşen yumurta bir kartal yumurtasıymış. Ama kendisi kartal olduğunu bilmiyor. Uçma yeteneği var ama kimse ona uçacağını söylememiş. Ona herkes uçamazsın demiş. Ve tavuk gibi, horoz gibi yetiştirildi. Nerede doğduğun, nasıl yetiştirildiğin, kim tarafından yetiştirildiğin hiçbir zaman önemli değil. Eğer içinde varsa yaparsın. Kanatların varsa uçarsın.